Selamünaleyküm arkadaşlar. Bugün yeni bir video ve yeni bir sohbet konusuyla sizlerle beraberiz. Bugün neredeyiz? Bugün Marmaris Liman'dayız. Şöyle ama şimdi böyle çevirince görüntü kötü olacak. Dur ayarlayayım ben onu hemen. Şimdi şurada kale var. Marmaris Kale çok güzel. Güneş batıyor. Hemen şurada bir deniz fenerimiz var. Çok güzel manzarası var. Bir tane koca bir gemi var limana yanaşan. Bu güzel manzara eşliğinde ben de dedim ki neden bu fırsatı değerlendirip havanın da güzel olmasını göz önünde bulundurarak neden bir video çekmeyeyim. O yüzden bugün sizinle beraber video da sohbet edeceğiz. Çok saçma bir konuşma oldu ama olsun. Siz ne demek istediğimi az çok anladınız. Neyse. Bugün mutluluk ve mutluluk üzerine birazcık konuşalım dedim. Hani mutluluk nedir, nasıl olur falan. Mesela şu an kamera ayarımı nasıl yaptığımı vesaire. Daha iyi görüyorsunuz. Evet. Çok yakın olmak istemiyorum. Çok uzak da olmak istemiyorum. Sadece hoppa. Böyle yeter herhalde. Tekrardan hoş geldin. Yani mutluluk dediğimiz şey aslında şöyle bir şey. Kalıcı bir şey değil asla. Yani kalıcı mutluluk, sonsuza kadar mutlu oldular, sonsuza kadar mutlu yaşadılar gibi şeyler sadece masallarda söz konusu olabilecek durumlar. Onların haricinde sonsuza kadar mutluluk diye bir şey yoktur ve olmayacaktır da mutluluk dediğiniz şey anın içerisinde bulunur, gelip geçicidir. Çok basit bir şekilde hızlıca gelir ve geçer. Bununla ilgili zaten birçok farklı örnekle de anlatmaya çalışacağım, kanıtlamaya çalışacağım size. Gerçi amacım hani illa bir şeyleri kanıtlamak, hani ben böyle düşünüyorum, siz de benim gibi düşünmelisiniz demek değil. Tam tersine sizinle fikirlerimi paylaşmak. Zaten bu kanalın bir sosyal medya, yani bir televizyon kanalı gibi işlediğinin farkında olmanızı istiyorum. Ki zaten az çok videoları takip ediyorsanız, mesela bazı videolar var psikoloji üstüne, bazıları tarih üstüne, bazıları daha başka konseptler üzerine. Son birkaç videodur da böyle sohbet tarzında gidiyor. Sevdiğinizi düşündüğüm için devam ediyorum. Hani herhangi bir geri dönüş de almadım ama ben sevdiğinizi düşünüyorum. O yüzden bu tarz videolara bir süre daha devam edeceğim. Evet, mutluluk diyorduk. Şimdi illa ki hepimizin bir derdi, sıkıntısı, kederi bir şey vardır. Yolunda gitmeyen bir şeyler vardır. Bu insan için her zaman olan şeyler. Bizim hayatımızda zaten hiçbir zaman %100 çok iyi olacak diye bir şey yok. Yani bunu size şöyle söyleyebilirim. Mesela ben çocukken oyun oynamayı çok severdim. İşte çocukluğumda belki bundan bahsetmişimdir. %100 bahsetmişimdir. Yu-Gi-Oh diye bir şey vardı. Bilmeyenler için hani şuraya bir yere bir yere bırakacağım onun bir küçük bir görselini. Kartlarla oynanan bir oyundu ve işte bayağı da popülerdi ben çocukken. İşte Digimon'dan hemen sonra çıktı o, yanlış hatırlamıyorsam. Digimon, ondan sonra Pokemon geldi. İşte biz o ara mahallede hani takılıyorduk çocuklarla. Bir çay bardağı seti vardı. Onun da fotoğrafını bulursam koyacağım buraya. Onun böyle kartonları vardı. Onlardan ben oyun yapıp o karakterlerin işte atak ve defans şeklinde ilerleyen bir oyun sistemimiz vardı. Onları yapıp oynuyordum işte. Ben kardeşimle başladım oynamaya. Sonra işte mahalledeki çocuklarla falan. Sonra işin içine Beyblade girdi. Müthişti. Severek izlediğim bir çizgi filmdi benim için. Ve bunlar üzerine hep böyle oyun oynamayı ben çocukluğumdan beri sevmişimdir. Ve bir şeyler öğrendiysem de hep oyun sayesinde öğrenmişimdir. Ve çocukken hep diyordum işte yani ileride bir param olursa işte çok güzel bir bilgisayar alacağım. Her oyun oynayacağım. İşte bilgisayarın başından kalkmayacağım. Şöyle olacak, böyle olacak. Evet, ben o bilgisayarın sahibi oldum. Ama artık eskisi gibi bir hevesim kalmadı öyle oyunlara karşı. Ha, hiç oyun oynamıyor musun? Evet, oynuyorum ama yani bilmiyorum ya. Öyle eskisi gibi bilgisayarın başına oturup da bir delicesine oyun veya işte yani full odak oyun oynayamıyorum. Yani bu da demektir ki hiçbir zaman hiçbir şekilde %100 mutlu olamayacağım, en azından ben kendim için böyle söyleyeyim. Mutluluğu sadece anın içerisinde yaşarsınız. Mesela buna bir oyundan bahsedebiliriz. İşte bir oyun oynuyorsunuz diyelim. Oyuna ilk başladığınızda bir heyecanlısınızdır. Sonra işte oyun sırasında bir başarı elde edersiniz ve bu sizi mutlu eder. Sonra oyunun bir bölümüne takılırsınız ve mutluluğunuz yavaş yavaş aşağı doğru inmeye başlar. Bu hayatınızın her aşamasında böyle olacak. Yani bir duyguyu yaşıyorsanız o duygu bir süre sonra etkisini yitirecek ve sizi normal akışa doğru bırakacak. Aslında bizler günlük hayat içerisinde çok böyle, nasıl söyleyeyim size, insanlar değiliz. Mutsuz insanlar değiliz. Tam tersine yaşadığımız duyguların farkında değiliz biz. Mesela şu manzaraya bakarak ben mesela mutlu olabiliyorum. Ama hani bu sonsuza dek sürecek mi? Hayır, sürmeyecek. Atıyorum 20 dakika sonra, 15 dakika sonra bu manzara benim için
artık normalleşecek. Zaten bizim de problemimiz burada. Çevremizde olan her şeyi biz normalleştirdiğimiz için bizim için çok bir esprisi kalmıyor bu işlerin. Bizim temel sıkıntımız da zaten burada başlıyor açıkçası. Yani ben şahsen bu fikirdeyim. Ki şöyle bir örnek vereyim size. Mesela bizler mutlu olmak istiyorsak öncelikle yapmamız gereken şeylerden birisi bence şu: minimalize etmek bir şeyleri. Hayatınızı, yaşadığınız olayları, başınıza gelen şeyleri minimalize edebilirsek eğer biz o zaman işte mutlu olacağız. Yani bunun da varsayımına nereden ulaşıyorum? Hayvanlarla. Madem insan düşünen bir hayvan ve madem hani evrimsel sürece inanan insanların dediği şekilde biz işte hayvanlardan evrimleşe geldik. İşte primatlar falan filanlar, VC. Çok önemli bir detay vermeyeceğim. Madem hani böyle geldik, yani hayvanlara bakmak lazım abi. Hani onları mesela bizim gibi bir akıl, irade olayları yok. Tamamen duygusal hareket ediyorlar onlar. Ve bakıyorsunuz, sizce hayvanlar mutsuz mu? Yani şimdi bizi nereden anlıyor? Nereden biliyorsun diye bir şey de yok aslında. Ben şöyle bir mantık yürütüyorum. Maslow diye bir adam var ve bu adam diyor ki ihtiyaçlar hiyerarşisi diye bir şey var. Temelden başlar böyle piramit şeklinde yukarı doğru çıkar. Bunun diyor temelindeki, ben de aynı fikirdeyim bu adamla. Bence insanın mutlu olmak için 2 tane dürtüsü var. Bu insan giderdiği zaman mutlu olabilir. Mutluluğu yakalar yani. Yani sonsuz bir şey değil. An içerisinde. Mesela düşün, bir yemek yiyorsunuz. O yemek sizi çok mutlu eder. Niye? Artık karnınız doymuştur hani. Kafanızdaki o bir küçük telaş ortadan kalkmıştır. Bu sizin için büyük bir mutluluk kaynağıdır. Ama işte o anın içerisinde ondan sonra duygularımız nötrleşir ve artık tekrar mutlu olmak isteriz. Tekrar mutlu olmak isteriz. Zaten bizi mutsuzlaştıran şey de bu mutluluk arayışıdır. Biz sürekli bir mutluluk istiyoruz. Hani sonsuz döngüde olacak bir mutluluk istiyoruz ama öyle bir şey asla olmaz. Yani Kleopatra olsun, ne bileyim. Kim olabilir başka? Sezar. Veya işte dünya, Karun olsun ya. Adamın hani milyonlarca parası var. Belki de hani şu dünya üzerinde hiçbir insana sahip olamayacağı servete sahipti adam. Kendi zamanına göre. Ne oldu? O adam sizi çok mutlu bir hayat mı geçiriyor? Hayır. Yani unutmayın, monoton bir hayat yaşıyoruz hepimiz. Bunu bana ilkokuldaki hocam ilk söylediği zaman, eğer izliyorsa buradan selam olsun ki hiç sanmıyorum, Ulvi Hoca. Bana demişti ki işte bir süre sonra dedi hepimiz monoton hayatlar yaşayacağız. Ne, nasıl ya dedim, hani ben öyle bir hayat yaşamayacağım diyordum kendi kendime. İşte atıyorum bir gün pazara gideceğim, bir gün işte pikniğe gideceğim, bir gün başka bir şey olacak. Ama sonra büyüyünce şunu fark ettim ki eğer çalışmak durumundaysanız, ki hepimiz öyleyiz, babadan gelen bir zenginliğimiz ve sonsuz mirasımız yoksa eğer, çalışmak durumundaysanız zaten o monoton hayatın içerisine kapılıyorsunuz ve bir yerden sonra mutsuzluk sizin etrafınızı sarıyor. Yani siz öyle sanıyorsunuz. Aslında normal bir nötr duygu içerisindesiniz. Hiçbir şey hissetmediğiniz zaman kendinizi mutsuzmuş gibi düşünüyorsunuz. Değilsiniz aslında. Sadece herhangi bir duygu hissetmiyorsunuz o anda. Mesela üzgün, işte ne bileyim, heyecanlı, bitkin, şöyle böyle. Değil abi. Sen o an hiçbir duygu hissetmiyorsun. Nötrsün. O yüzden sen kendini mutsuz hissediyorsun. Biz kendimizi tanımadan başkalarını tanımaya odaklandığımız için her zaman da mutsuz olacağız. Bu değişmez bir kaidedir, değişmez bir kuraldır yani. Bana sorarsanız sen nasıl mutlu oluyorsun? Ben mutluluğun geçici bir şey olduğunu bildiğim için çok da böyle mutsuz bir insan değilim. Hani mutsuz gezmiyorum ortalıkta. Mutsuz olmuyorum mesela. Bir şey olmadıysa olmamıştır. Çok takılmam ama genel olarak ne yapıyoruz biz, işte bir olayın üzerine çok böyle derin detaylı düşünüyoruz. Aa, niye böyle oldu, işte niye sevgilim beni terk etti? Demek ki artık terk etmesi gerekiyormuş ve terk etti, bu kadar. İşte veya o çocuk niye bana aşık değil? Yani birbiriniz için uygun bir çift değilsinizdir. O yüzden bizler birbirimize mantıklı cevaplar veremiyoruz. Mantığımızla değil, duygularımızla hareket ediyoruz ve bu yüzden hep mutsuzuz. Hep de mutsuz olacağız. Eğer mutlu olmak istiyorsak benim nazarımda yapmamız gereken ilk şey, dediğim gibi, 1. Hayatımızı minimalize etmek. 2. Elimizdeki şeylerle mutlu olmayı başarmak. 3. Bizde olmayan bir şeyi, yani o bizde yoksa bunun için mutsuz olmak çok saçma geliyor bana. Atıyorum, arkadaşımın iPhone 26 X'i var, bilmem neyi var. Hani Pro Max bilmem neyi var. Hayırlı olsun, iyi günlerde kullansın. Bende yok diye ben hayıflanmam ki bunu. Az çok tanıyanlarınız bilir. Ben mesela fotoğraf çekmeyi, gökyüzü fotoğraflarına falan bayılırım. Ya müthiş hoşuma gider. Ama şu anki telefonum benim temel olarak bütün ihtiyaçlarımı gideriyor. İnternete girebiliyorum, WhatsApp'tan konuşabiliyorum, YouTube'a video çekip video yükleyebiliyorum. Video edit yapıyorum. Tamam, hani çok da iyi fotoğraf çekmeyi versin ya.
Onun için ne yaparım? Para biriktirir gider alırım ama benim telefonum çok kötü diye ağlamam. Üzülmem, mutsuz olmam. Elindekiyle mutlu olmayı bilmek zorundasın. Bu şey değil. İşte aza kanaat et. Değil. Ama eğer gözün sürekli çok tarafta olursa bir süre sonra elindeki şeyler sana yetmemeye başlar. Seni çok mutsuz eder onlar. Bu da sana bir şey getirmez. Yazık günah. Hayatımız boşa gider. Yarın öbür gün evlendiğimiz zaman, ki varsa öyle düşüncesi olanlar aramızda, evlendiğimiz zaman mesela biz bu defa eşimizle de mutsuz olduk. Mutluluk sadece siz isterseniz gelir. Onun dışında imkanı yok gelmez. Mesela mutluluktan bahsediyorduk. Az önce ne oldu? Video mesela yarıda kesildi. Benim haberim yok. Ben daha konuşmuşum üstüne. Yani mesela bu durum beni mutsuz etmedi. Niye? Bu hani olması gereken bir şeydi ve oldu. Bu tamamen benim dikkatsizliğimden kaynaklı. Hafızaya bakmadım falan filan. Ve video kapandı. Ne yapayım? Kahır mı olayım yani şimdi? Kendime müzeyim. Ne gerek var? O yüzden dediğim gibi, az önce de söylediğim gibi, siz sadece mutlu olmayı isterseniz mutluluk gelip sizi bulacak. Ama siz mutlu olmak istemezseniz, yani mutluluğu böyle kucağınızda tutun, tamam mı? Günlerce taşıyın. Sadece boşuna taşımış olursunuz. Gelin ya hep beraber bir manzaraya bakalım. Bir içimiz açılsın, şöyle bir deniz havası alalım. Güzel güzel. Mesela bak bir tane şimdi tekne var. Tekne diyorum. Gemi var mesela, yanaşıyor. Şu önünde gördüğünüz şu minik arkadaş. Şu parmağımın hemen üstündeki şey. O mesela kılavuz teknesi. O gidiyor işte, böyle hizmet teknesi falan diye de geçer. O gidiyor böyle teknelerin, böyle bu tarz büyük gemilerin yanaştırılmasına yardımcı oluyor. Şunlar da şeyler. Roro diye adlandırıyorum ben onları. Gerçek adını gerçekten bilmiyorum, hiç de merak etmedim. Ama öğrenmem lazım. Şu gelen de mesela minik sahil güvenlik, ama çok hızlılar, acayipler. Denizlerde güvenliği onlar sağlıyor. Neyse, şimdi dönelim manzaraya, bakın. Güneş minik minik batıyor. Hava çok güzel. Her ne kadar şu an yurdun birçok yerinde yağmur, kar vesaire olsa da şu an burada hava güzel ve bunun tadını çıkarıp bu mutluluğu yaşamak gerek. Unutmayın arkadaşlar, şu an burada gezen, şurada gördüğünüz insanların hepsinin bir derdi, bir sıkıntısı var. Ama hiçbirimiz bundan dolayı oturup kahır olmuyoruz ve bize hep bir arabesk kültüründen gelen bir olay var. İşte mutsuzsan git alkol iç, mutsuzsan git sigara iç, kederliysen git sigara iç. Bunlar senin sorunlarını çözer gibisinden bir algı yaratıldı zamanında Yeşilçam filmlerinden, işte şarkılardan, şundan bundan, ama öyle bir şey asla olmadı ve olmayacak da. Bu yüzden derdinizin çözümü alkol, sigara vesaire vesaire değil. Sizin derdinizi çözebilecek sadece siz varsınız. Bunu da asla unutmayın. Yani denizin içindeki bir balıksanız ve nasıl yüzeceğinizi bilmiyorsanız ya öğrenirsiniz ya da yem olursunuz. Mutluluk da tam olarak böyle bir şeydir. Ya mutlu olmayı öğrenirsiniz ya da ömrünüz boyunca mutsuz olup çevrenizdeki insanlara hep mutsuzluk saçarsınız. Bu haftalıkta bu kadar. Her hafta söylediğim gibi, eğer çekmemi istediğiniz, yapmamı istediğiniz bir video varsa, ya Murat şundan da bahset falan dediğiniz bir konu varsa lütfen bana söyleyin, ben seve seve bahsederim. Şimdilik benden bu kadar. Kendinize iyi davranın. Allah'a emanet olun.